Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatima. Bugün sizinle beraber Beren Saat'in doğum haritasını yorumlayacağız. Beren Saat'in kariyer yolculuğunu, hayat hikayesini bilmiyorsanız çok kısa bir şekilde bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim haritayı yorumlama amacım buydu aslında. Beren Saat 20'li yaşlarında, daha doğrusu 20 yaşında Türkiye'nin Yıldızları adlı bir yarışmaya katılıyor. Yarışmada dans performansıyla ikinci seçiliyor. Ve o dönemki sevgilisi Efe onun bu yarışmaya katılmasına çok destek oluyor ve Beren'in gerçekten o zamanki hallerini şuraya koyarım. Çünkü gerçekten o zamanki hallerini gördüğümde bir daha hiç öyle görmediğimizi fark ettim aslında. Haritasında da bütün hepsi göstergeleriyle mevcut. Hepsinden bahsedeceğim ama bildiğiniz gibi arkadaşlar yarışmadan çok kısa zaman sonra Efe bir trafik kazasında ani bir şekilde hayatını kaybediyor ve bu Beren için tabii hayatının travması, hayatının tabii ki ağır bir darbesi oluyor hayatın ona. Ve haritasında bu göstergeleri görebilecek miyim? Aslında bu yaşadığı ağır acıyı haritasında görebilecek miyim diye merak ediyordum. Tabii ki çok da net bir şekilde gözüküyor. Hemen Beren Saat'in doğum haritası gelsin. Bahsedeceğim çok şey var arkadaşlar. Şimdi öncelikle Beren Saat'in Güneşi Balık burcunda ve Lilith'le kavuşum yapıyor. Güneş Balık Beren'de zaten o Güneş'in o Balık burcu enerjisi Beren Saat'te çok var. Yani gözlerine bile baktığımda o balığın o derin dünyası kızın gözlerine sığmış ve Beren'in gerçekten gözlerinde hem böyle ne yapacağı belli olmayan bir çocuksu bir hal hem de gerçekten bir hüzün var gözlerinde. Bu çok hissediliyor. Bence bu olaydan sonra yaşadığı şeylerden sonra onda bırakan bir iz gibi aslında bu. Ve aynı zamanda Güneş'in Lilith'le kavuşum yapması ona bir şeytan tüyü veriyor arkadaşlar. Gerçekten Beren'de bir şeytan tüyü var. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu Kenan Doğulu şarkılarında söylüyor. Yılın şarkısında söylüyordu, Beren'e yazdığı şarkısında. Aynı şekilde yükseleni ise ikizler Beren Saat'in. Yükselen ikizler çok pratik, zeki, kararlı, daha böyle tabii ki biraz daha yüzeysel, çok bir şeyin üzerinde durmaktan hoşlanmayan, daha böyle her şeyi biraz öğrenmeyi seven ve yükselen yöneticisi çok önemli ama bundan önce bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Güneş Balık tabii ki çok yaratıcı, sezgisel bir insan ama aynı zamanda yükselenin üzerinde Rigel sabit yıldızı var. Vestasıyla kavuşum yapıyor. Bu demektir ki ben sanatçı bir insanım. Ben yaratıcı bir insanım. Rigel sanatçılarda olan daha böyle yazarlarda, sanatçılarda kendini gösteren bir yıldız ve insana şan, şöhret, para, sanat, yetenek, ilham veriyor aynı zamanda. Ve Beren'in ascendantının üzerinde hem de Vesta ile kavuşum yapması Beren Saat'in şu anlama geliyor. Beren diyor ki benim hayattaki motivasyonum sanatçı olmak, yaratıcı olmak, ilham kaynağı olmak. Aynı zamanda yükselen yöneticisi Merkür'ün ise tam da 10. evinde Kova burcunda, Pallas'ta, Kova'da bu arada kavuşum halinde olması bu kadının çok zeki bir kadın olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda benim hayattaki amacım, temel motivasyonum yükselen yöneticisi nerede? 10. evde. Kariyer hayatında toplum önünde statü sahibi olmak, görünür olmak, saygın biri olmak. Aynı zamanda yükselen yöneticisinin, Merkür'ün bu kadar güçlü bir konumda olması, çünkü Merkür modern astrolojiye göre Kova burcunda yüceliyor. Bu kadar güçlü bir konumda olması da ben hayattaki amacımı gerçekleştireceğim diyor aslında. Ve aynı zamanda Pallas'ta, Kova'da gerçekten de bunun için gerekli o zekaya da sahip. Yani nerede ne yapacağını, ne zaman ne söyleyeceğini de çok iyi bilen bir kadın. Gördüğünüz gibi burada aynı zamanda Juno'yu Chiron'la kavuşum halinde görüyoruz. Juno asteroidi arkadaşlar bizim evlendiğimiz adam, evleneceğimiz insan, aynı zamanda özellikle kadın haritasında hayatında önemli rol oynayan adamı anlatıyor aslında. Bazen uzun ilişkileri, bazen evliliği vesaire anlatıyor. Ve Juno'nun burada Chiron'la kavuşum yapmasıysa bu kadının aşktan yana, sevdiği adamdan yana bir yara alacağını gösteriyor. Aynı zamanda 12. evde kontrol edilemeyecek bir durum yaşanıyor ve bundan yaralanıyor aslında. Aynı zamanda arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Efe'nin tabii ki haritasından bakmadım. Sadece doğum tarihini Beren'in kutlamasından dolayı anneler gününe denk geldiğini biliyorum ve Boğa burcu olduğunu biliyorum.
Efe'nin güneşi Beren Saat'in Junos'una kavuşum yapıyor. Aslında erkeğin güneşi ya da herhangi bir aslında hayatınızdaki bir insanın güneşi 12. eve düşmesi size hayatta kontrol edemeyeceğiniz durumlar yaşatacağını en başından gösteriyor. O yüzden eğer birinin güneşi sizin tam olarak whole sign sisteminde baktığınızda 12. evinize düşüyorsa yani mümkünse uzak durun ya da hani duramıyorsanız bile böyle bir yani bir şekilde sizi üzebilecek bir durum yaşanabileceğini de az çok tahmin edin yani. Tabii ki bu ölüm değil bu arada, sadece bu en ağırı olmuş. Ama neyse, bunun yanında da bu Juno-Chiron kavuşumununsa 6. evdeki Mars-Satürn kavuşumunun Akrep'teki Mars-Satürn kavuşumuna karşıtlık yaptığını görüyoruz. Öyle bir acı yaşatmış ki ona, öyle bir şekilde yaralamış ki onu hayatında bütün rutinlerini, bütün hayatının temelinden derin dönüşüme getirmiş. O hayattaki aslında Mars-Satürn kavuşumu Akrep Burcu'nda onu dönüştürmüş. Bunun yanında Mars-Satürn gerçekten iki malefik gezegenin bir arada, özellikle Mars da burada güçlü bir konumda kavuşum yapması Satürn'ün Mars'ın özelliklerini kısıtladığını, sınırlandırdığını gösteriyor. Mars'a bizim hayattaki motivasyonumuz, enerjimiz, hayatta yaşama için gerekli olan motivasyonu veren Mars'ı kısıtlayan Satürn var. Hayat sevincini aslında kısıtlamış bu durum. Hayattaki sevincini öldürmüş resmen. Ve bu onun kontrolü dışında yaşanan bir durum olmuş aslında. Ve aynı zamanda arkadaşlar 7. evinin girişine bakın. Uranüs ile Ketu 7. evin girişinde, yani Güney Ay düğümü 7. evin girişinde duruyor. Hayatta, ilişkisinde ani bitişler, karmik bitişler, yine Güney Ay düğümüyle kontrol edilemeyen bitişler, daha kadersel yaşanacak şeyler olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Beren Saat'in ayına bakın. Daha doğrusu Neptün'ü 7. evde, hani daha ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşamaya müsait bir insandan bahsediyoruz. Ama bu Neptün daha çok 8'e çalışan bir Neptün işte. 8. evde Ay, Jüpiter, Neptün kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda ve üçü de zararlı konumda. Yani Ay zararda, işte Jüpiter düşüşte, Neptün zararda. Bu demektir ki Beren daha duygularını kısıtlamaya müsait bir insan. Daha çok duygularını kontrol etmeye çalışıyor. Her zaman kontrolün onda olmasını istiyor ama Ay Jüpiter'le kavuşuyor. Aslında o duygular çok yoğun. Aslında o çok duygusal bir insan ama bir şekilde de bunu kontrolde tutmaya çalışırken kendisini psikolojik olarak yoruyor. Neptün kavuşumu, Ay Jüpiter kavuşumu aslında kötü bir kavuşum değildir. Biraz bağımlılık verir. Bu tarafı kötüdür. Aynı zamanda Ay Neptün kavuşumu aslında çok nasıl diyeyim, hem duyguları çok, maneviyatı güçlü bir insandan bahsediyoruz. Sadece burada biraz zararda olması biraz bu durumu nasıl diyeyim sekteye uğratabiliyor. Venüs neyse geldik de arkadaşlar. Venüs'ün Satürn'den kare aldığını görüyoruz. Mars'tan kare aldığını görüyoruz. Aynı zamanda Venüs'ün Kova burcunda olduğunu görüyoruz aslında. Venüs'ün Kova konumu çok sevdiğim bir konum değil. Yani bir şekilde şöyledir. Yani daha aşkta Uranüsyen bir bakış açısı, sevgide Uranüsyen bir dil. Yani şundan bahsediyorum. Merkür'de Kova o kadar güzel ki hani gerçekten dönemin ötesinde bir zeka verirken, çok zeki bir kadından bahsederken Venüs'ün Kova konumuysa aslında aşkta, sevgide bu enteresan ve marjinal bakış açısı çoğu zaman çok da uymuyor. Yani daha nasıl bir şey istiyor? Hani beni seven sevsin, hani sevmeyen kendi bilir. Çünkü artık o kadar çok şey yaşamış ki, artık o kadar çok duyguyla baş etmeyi öğrenmiş ki artık onu korkutma. Hani giden gidebilir. Hani buyurun kapı orada diyebilecek duruma gelmiş olabilir. Bunun yanında Plüton'un 5. evde Akrep burcunda olması aşktan yana hem ona oyunculuk yeteneği veriyor. 5. evdeki Plüto güçlü hobiler, güçlü yaratıcılık, güçlü oyunculuk yeteneği veriyor aslında. Bunun yanında da aşkta yaşadığı yaranın onda derin bir dönüşme neden olduğunu gösteriyor.
Şimdi özellikle bir o tarihe bakmak istiyorum. Yani 2004'te Beren'in hayatında bu kadar sert olaylar yaşanırken nasıl bir transit alıyordu? Bir bakmak istiyorum. Aslında haritayı ekrana vermeyeceğim. Çünkü bu biraz daha aslında özel bir yorum olur. Sadece hani çok üstten kısaca sadece bakalım ki ne tetikledi aslında oradaki o olayı. 2004'ün kış aylarında olduğunu biliyoruz olayın. Yani yarışmanı hiçbir şekilde internete yayınlamadıkları için aslında sadece kış aylarında olduğunu biliyoruz bu olayın ve kış aylarındaki transite gittiğimizde 5. evinde Güney Ay düğümünün transit ettiğini, Kad ve Gad'ın transitinin 5-11 aksında oluyoruz ve Ketu 5. evinde. Bunu neden söylüyorum? Birazdan bir şey değineceğim. O yüzden aslında buna da değinmek istiyorum. 5. evinde transitteki Ketu natal haritasındaki Plüton'la kavuşum yapıyor. Bu ne demek? Bu insanın zaten 5. evde aşktan yana alacağı, yaşayacağı ağır şeylerden yana bir dönüşüm yaşayacağını söyledik ya. Ketu'nun karmik bağlantıları anlatan Ketu'nun hani yaşayacak bir olayın varı anlatan Ketu gelip bu Plüto ile kavuşum yapıyor ve aslında bu olay tetikleniyor. Ve tam kavuşum halindeler. Aynı zamanda Beren o dönemde Mars döngüsünde, Mars Akrep'te bunu yaşıyor. Venüs Güney Ay düğümüne kavuşum yapıyor. Uranüs'e bakın aşkı anlatan Venüs o zamanki transitle Beren'in Güney Ay düğümüne yine Gad'ına kavuşum yapıyor. Uranüs'ne kavuşum yapıyor. Aşık olduğu adamı ani bir şekilde kaybediyor. Gerçekten tam olarak aslında Venüs, Güney Ay düğümü, Uranüs kavuşumu. Güneş Neptün'le kavuşum halinde ağır bir hayal kırıklığı yaşıyor. Şiron da tam da ayının olduğu burçta Oğlak burcunda yer alıyor. Yine transitteki Neptün Venüs'te kavuşum yapıyor. Hayal kırıklığı aslında çok bunalım, hani depresyon, Neptün'ün daha da üstü aslında. Hayal kırıklığı demek buna basit kalır aslında. Tabii ki çok ağır bir şey ama gerçekten işte böyle yani Uranüs Güneş'le kavuşum yapıyor. Ani bir olay. Ve olay yaşanırken de Satürn'ün Şiron'a tam bir 180'i var. Neyse daha fazla bu transite değinmek istemiyorum. O döneme gitmek daha çok istemiyorum. Ama gerçekten hani bu kadar olur. Çok net bir şekilde aslında harita o vaat ettiği nasıl denir acıyı ona yaşatmış. Pozitif şeylerden bahsedelim biraz. Aslında ben Kenan'la Beren'in de sinastri haritasını çekmek istiyorum. Eğer öyle bir şey isterseniz aşağıda yazın lütfen. Aslında bir ara şey istiyordum. Beren'le Kıvanç'ın bir hani uyumunu da bir bakalım birlikte diye istiyordum. Çünkü hani tabii ki hani ikisi de evliler. Sadece biraz daha aslında ben daha dizi çifti olarak bir arada kimyaları çok uyduğu için aslında arada nasıl açılar var diye merak ediyordum. Ama Ber'in haritasını gördükten sonra arkadaşlar bundan vazgeçtim. Çünkü iyi ki Kıvanç'la hani sadece partner olarak kalmışlar. Çünkü Kıvanç bir akrep burcu ve çok sert bir akrep burcu gerçekten. Beren'in Mars-Satürn kavuşumu akrepte, yani orada gezegenlerin kavuşturması bir de 6. evde kavuşturması dehşet olurmuş. Yani çok kötü olurmuş. O yüzden iyi ki sadece partner olarak kalmışlar zaten. Neyse, bahsetmek istediğim konu şu. Kenan Doğulu'yla bir çok küçük sinastrillerine baktım ama eğer bundan isterseniz bir video çekerim. Ve sonra merak ettim, bir düğün tarihlerine bakmak istedim. Düğün tarihleri o kadar garip ki. Yani ne anlamda garip? Beren'in haritasıyla o kadar böyle üst üste düşen şeyler var ki ağzım açık kaldı gerçekten. Hani bir küçük ondan bahsetmek istiyorum size. Saat olarak değil, sadece gün olarak o günkü gökyüzünden bakmak istiyorum. 2014'te evleniyorlar Los Angeles'ta. Şimdi baktığımızda buraya koyarım bu arada. Bu çok özel bir şey değil. Yani o günün tarihine bakmak. Şimdi baktığımızda şuna geliyorum. Tam 10 yıl sonra arkadaşlar o olaydan 2004'te olay yaşanıyor ve tam 10 yıl sonra Kenan'la Beren evleniyor. Ve gerçekten yine Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü, Ketu ve Rahu 5-11 aksında 5 aşk hayatımızı anlatıyor. 11 hayallerimizi, umutlarımızı, arkadaş çevremizi, sosyal çevremizi vesaire anlatıyor. Şimdi bu aksta ama buradaki önemli detay şu. Hani 5-11'de aks geldiğinde, hani 5-11'e Güney Ay düğümü, Kuzey Ay düğümü geldiğinde siz hayatınızda çok önemli bir şey yaşarsınız demek değil bu. Sadece burada Beren'in Plüto'sunun olması onu bir dönüştürüyor. Onu tekrar yani çark dönüyor ve o tekrar bir hayatını dönüştüren önemli bir olay yaşıyor aslında.
Burada Kuzey Ay düğümünün yine Plüto ile yakın temasta olduğunu görüyoruz ve yine 5. evinde. Ama bu sefer Kuzey Ay düğümü burada. Güney Ay düğümü yani daha negatif çalışan Ketu değil. Daha pozitif çalışan Rahu burada. Yani bu demektir ki evet, bu sefer yine hayatımda 10 yıl sonra önemli bir olay oluyor. Ben evleniyorum. Ama bu daha pozitif bir olay. Gerçekten yeni bir sayfa açıyorum. Bunun Plüto ile kavuşum yapması, aynı zamanda o zaman Beren'in ayının o dönemki Plüto ile yine kavuşum yapması, Jüpiter'le kavuşum yapması onu gösteriyor ki ben artık hayatımda 10 yıl sonra yeni bir sayfa açıyorum ve gerçekten artık yani her şeyi geride bırakmak istiyorum. Bunun için Mars yine Akrep'te. Bunun için bir mücadele ediyorum aslında. Yine Juno 1. evinde. Hani tam olarak aslında Juno ikizlerde 1. evinde. Bunun yanında enteresan şeylerden biri de ne biliyor musunuz? Satürn'e bakın arkadaşlar. Normalde Beren'in Satürn'ü 16 derece Akrep'te ve o gün evlenirken yine Beren Saat'in Satürn'ü 16 derece Akrep'te. Yani tam da Satürn döngüsünde evlenmiş ama tam olarak derece olarak o günde evlenmiş. Bu çok garip bir detay gerçekten. Satürn döngüsünde zaten insanları evliliğe çok teşvik eder. O yüzden insanların birçoğu 28-30 yaşlarında daha çok evlenir. Ama tam derece olarak tutması çok garip bir durum. Yani mesela Güneş Aslan Burcu'nda asaletli Jüpiter'le kavuşum yapıyor. Adam çok mutlu. Yani Kenan Doğulu çok mutlu. Bundan yana kendini çok şanslı hissediyor. Jüpiter'le kavuşuyor. Çok gerçekten bu evlilik onun hayatındaki bolluk, bereket enerjisini daha da arttırmıştır. Onu çok daha böyle kendisini şanslı hissettiği bir günde evlenmiş. Bunun yanında da aslında zaten hani Kenan Doğulu daha çok bu evlilikten yana en başta istekli olmuş. 4-5 kere Beren Saat'e evlenme teklif etmiş falan. Bu durumda biraz enteresan. Yani değişik de bir hikayeleri var aslında. Ama yine zorlayıcı açılar da var tabii. Hani bunlara artık çok değinmek istemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Biraz daha pozitif şeylerden bahsetmek istiyorum. Beren Saat'in doğum haritası bu şekildeydi. Maalesef çok pozitif yorumlar yapamadım. Harita buna müsait bir harita değildi. Ama Kenan Doğulu'nun Güneş'in ikizler olup Beren'in 1. evine Güneş'in düşürmesi bence ona iyi geldiğini düşünüyorum. Bu şekilde benden istediğiniz başka isimler varsa aşağıda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.